Merhaba, bugün size burslu çantada bursu nasıl taktığımı anlatmak istiyorum. Bir önceki videoda dikdörtgen taban anlatımını yapmıştım. Nasıl yükselttiğimizi de göstermiştim. Oradaki gibi dikdörtgen tabanımı yaptım. O videoda da göstermiştim bu çantayı. Ben 25 santimlik burs üzerine çalıştım. Artırmayı bursun kendisine denk gelecek kadar yaptım. Sonrasında artırmayı bıraktım ve tek batarak devam ettim. 15-16 santim ördüm ve düzgün bir bitişle bitirdim. Düzgün bir bitiş nasıl yaptığımı videonun içerisine eklemeye çalışırım. Burada göründüğü gibi V gibi görünen tepelerden bir tane daha yaparak düzgün bir bitiş elde etmiş oluyoruz. Önceki videoda gösterdiğim gibi dikdörtgen tabanı bursa kadar artırmalarla örüyoruz. Sonrasında tek batarak yükseltiyoruz. Bu noktada istediğiniz kadar uzunlukta yapabilirsiniz. Sonrasında artık bursu takabilmek için kısa kenarlardan orta noktayı belirliyoruz. Burası bursun düzgün oturması için çok önemli. Ben orta noktayı şu şekilde buluyorum. En son artırma yaptığım yerde aradaki tek battıklarıma bakıyorum. 23 tane tek batmışım. 12. de artık 12.'nin üstüne doğru düzgün bir şekilde ilerliyorum ve geldiğim tepeye bir tane işaretleyiciyi takıyorum. Burada da aynı şekilde 23 tane sık iğnem var. 12.'ye geldim tam ortasına. Sonrasında üstünden düzgün bir şekilde ilerleyerek geldiğim tepe noktasına bir tane işaretleyiciyi takıyorum. Burada sayılar da önemli. Bu işaretleyiciler hariç onları saymıyorum. Arada bu tarafta 59 tane sık iğne var. Bu tarafta 59 tane sık iğne var. Siz de saymalısınız. Her iki tarafta da eşit şekilde sık iğneler olmalı. Orta noktayı bulduktan sonra artık burada yapacağımız işlemi başka bir burs çantada göstermek istiyorum. Şu an ütülü olmadığı için biraz karışık. Burada gördüğünüz gibi orta noktayı bulmuşum ve artık bursu takacağım kadar sık iğnelerle yükseltmişim. Buralar benim işaretleyici taktığım yerler. Buralara herhangi bir işlem yapmıyoruz. İkisinin arasında, iki tane işaretleyicinin arasında sık iğnelerle 5-6 sıra gidip geliyoruz. Ta ki böyle döndürdüğümde bursu kapatacak kadar. Siz de ipinizin inceliğine, kalınlığına göre bu değişebilir. Bakarsınız ördünüz 4-5 sıra bursunuzu kaplamıyor. Bir sıra daha örersiniz. Ya da fazla olmuştur, bol duracaktır. Bir sıra sökersiniz. Ona göre siz ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi iki tarafta da eşit sık iğne sayısı var. 5 sıra ördüm. Sonrasında bursu geçirip kaydırmalarla bursu içine takmış olacağım. Gördüğünüz gibi ütülemediğimizde ne kadar özensiz görünüyor. Ben buradaki çantamı yükselttim ve iç kısmından ütüledim. Buharlı bir şekilde ütüledim. Sonrasında işaretleyicileri taktım kısa kenarların orta noktasından. Sonrasında iki tarafta da eşit sayıda sık iğne olduğundan emin oldum. Artık bu noktada işaretleyici kullanmadan buradaki sık iğneyi kullanmıyorum. Bir sonrakinden sık iğne örmeye başlıyorum. Vizon rengi kağıt ip ve 3,5 milim tığ kullanıyorum. Siz pamuk makrome ile de örüyorsanız, pamuklu normal bir iple de örüyorsanız, ince bir iple ya da kağıt iple de örüyorsanız ona göre tığ numaranızı ayarlarsınız. Aldım ipi. Sihirli halka yapar gibi yaptım. Ben sihirli halkayı da böyle yapıyorum. Bu sefer daha küçük bir halka yaptım. Tığı geçirdim ve ipi aldım. Bunu sıkılıyorum. Bir tane ilmek oluşturdum. Geldim burada işaretleyiciden sonraki sık iğnenin tepesine geldim. İpi aldım. Tığın üzerinde 2 ilmek var. Ama bu iple saklamak istiyorum. Araya ipi aldım ve 2 ilmeği birden alarak sık iğne yaptım. Bir sonrakine geldim. İpi arkadan gizliyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Arada 59 tane sık iğnem olduğunu söylemiştim.
59 tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar. Ve bir üst sıraya yükselip tekrar sık iğne örüyorum. Sırayla hepsine batarak işaretleyicinin olduğu yere kadar sık iğne yaparak devam ediyorum. Burada şundan da bahsetmek istiyorum. Diğer kağıt bile ördüm. Çantalarda da anlatmıştım. Kağıt ipler elimize zarar verebiliyor. Parmağımıza zarar verebiliyor. O noktada yara bantlarından faydalanabiliriz. Ama normal her zaman taktığımız yara bantları elimizde yapışkanlık bırakıyor ve gün içinde çok rahatsız ediyor. Ben böyle su geçirmez yara bantları kullanıyorum. Onu da göstermek istiyorum şimdi. Bu ipte herhangi bir sorun yaşamadım ama videonun sonuna kadar dursun. Böyle ipin geçtiği yer belli zaten. Aldım. Ve böyle parmağıma geçirdim. Videonun sonunda çıkardığımda herhangi bir yapışkanlık olmadığını göreceksiniz. Şimdi sıra sonuna kadar işaretleyiciye kadar devam ediyorum. Sık iğne örüyorum. İşaretleyiciye kadar sık iğne örerek geldim. Sıra sonunda herhangi bir zincir çekmiyorum. Ben askı yaparken de dönüşlerde zincir çekmiyorum. İlmeği biraz esnettim. Çantayı döndürdüm. Ve son yaptığım sık iğnenin tepesine gelip bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında sırasıyla sık iğne örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar sık iğne örerek devam ediyorum. 59 tane sık iğnem vardı. Üst sırada da bunu kaybetmiyorum. 59 tane sık iğne örüyorum. İkinci sırada da sıra sonuna geldim. Tekrar göstermek istiyorum. Herhangi bir zincir yok. İpi biraz esnettim. İlmeği gevşettim. Döndüm. Ve son yaptığımız sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında yine sırayla 59 tane olan sık iğneme sık iğne yaparak devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kenarda da düzgün bir görünüm var. Bunu artık ben 5 ya da 6 sıra kadar yükseltip en son size göstereceğim nasıl göründüğünü. Her iki tarafta da 6 sıra ördüm. Bir taraftaki ipi bir zincir çekerek kopardım. Buradan artık burada kalan iple bursumuzu birleştirmeye başlayacağız. Takmaya başlayacağız. Bursumuz böyle. Bu yüzün değil. Bu şekilde kullanıyoruz. Buralarda bir tane sık iğne bırakmıştık. Onu da buradaki kapanma yerlerine denk getireceğiz. İçine aldık. Aslında çok özenmenize de gerek yok. İçinde zaten oynatarak birbirine birleştireceğiz. Bu noktada istiyorsanız iğne iplikle de dikebilirsiniz. Ama bu teknik de çok kolay. Buradan bursu aldım. Böyle tuttum. İşaretleyiciden sonraki sık iğnenin dibi var. Oraya battım. Bursu tığın üzerine aldım. İlmeği tığa geçirdim ve buradan kaydırdım. Burada önemli olan hep bu sık iğnenin diplerine batacağız ve orayı kaybetmemeniz. Bir üstte bir alta değil. Sırasıyla batıyoruz. Bir sonrakine geldim. Alttan bir sonrakine battım.
Bursum yine arada. Üstten de bir sonrakine batıyorum. Aldım ve kaydırdım. İpinizi, tığınızı çok sıkmayın, kasmasın. Bir sonrakine battım, aşağıdan bir sonrakine battım, yukarıdan bir sonraki sık iğnenin tepesine battım ve kaydırdım. Alttan bir sonrakine, üstten bir sonrakine, alttan bir sonrakine, üstten bir sonrakine ipi aldım ve kaydırdım. Kaydırmamız da böyle görünüyor. Siz bunu çok sıkı sıkı yaparsanız çok kasma olur. O yüzden gevşek gevşek yapıyoruz. Alttan bir sonrakine battım. Üstten bir sonraki sık iğnenin tepesinden girdim. İpi aldım. Böyle sırasıyla kaydırmalarla bursumuzu çantamıza eklemiş oluyoruz. Sırasıyla alttan bir sonrakine batıyorum. Üstten bir sonrakine batıyorum. Alttan battım. Üstten de bir sonraki sık iğneye battım. İpi aldım ve kaydırdım. Dediğim gibi iğne iplikle de yapabilirsiniz. Dikerek yapabilirsiniz. Ama bu kaydırma görüntüsü güzel görünüyor. Sıra sonuna kadar alttan bir sonrakine, üstten bir sonrakine alarak kaydırmalarımızı yapıyoruz. Zaten burs içinde oynadığı için sonrasında biz buraları ayarlayacağız. Şimdilik yaparken onu çok düşünmeyin. Şimdi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Buradan kaydırmalarla başlamıştım. Burada en son 59. sık iğnenin dibine battım. Buradan tepesine battım ve kaydırdım. Burada işaretleyiciyi çıkarıyorum. Ve işaretleyiciyi de bir kaydırmayla geçiyorum. İşaretleyici de bir kaydırmayla geçtim. Sonra yine sırasıyla bir dibine bir tepesine batarak kaydırmalarla birleştiriyorum. Dibine battım. Burası geniş olduğu için biraz zorlayabilir. Dibine battım. Tepesine battım. İpi aldım ve kaydırdım. Yine sırasıyla bir alttakinden bir üsttekinden alarak kaydırıyorum. Aşağıdan bir tane sık iğne atladım. Üstten bir sık iğne atladım ve kaydırdım. Sırasıyla kaydırma yaparak yine sıra sonuna kadar geliyorum. Bu şekilde kaydırmalarla bütün bir çantayı dolanıyorum. Yine kaydırmalarla sıra sonuna geldim. İşaretleyiciyi çıkardım. İşaretleyicinin olduğu yerden ipimi kaydırdım. Bir sonrakinden de kaydırdım. Ve ipimi yeteri kadar uzatıp kesiyorum. Daha küçük bir tığ numarası aldım.
Kalan ipi buradan iç kısma çekiyorum. Ve gizleyerek ipimi de en sonunda kesiyorum. Gördüğünüz gibi kaydırmalarla bursumuzu taktık. Gayet de güzel görünüyor. Bir tane sık iğne bırakmıştık. O da böyle birleşim yerlerine denk geliyor. Ben ipimi gizleyip geliyorum. Bursu yerleştirme işlemimiz bitti. Parmağımız zarar görürse diye yara bandı takmıştık. Onu da çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir yapışkanlık hissi yok. 25 santim burs kullanarak çantamızı oluşturduk. İç hacmi oldukça geniş. Siz buna makyaj çantanızı, telefonunuzu, cüzdanınızı koyabilirsiniz. Ben her zamanki gibi çocuklu bir anne olarak kullandıklarımı koyuyorum. Peçetem, cüzdanım, ıslak mendilim ve gerekiyorsa makyaj çantası ve kapatıyorum. Gördüğünüz gibi açması kapatması da gayet kolay. İstiyorsanız bu kenarlardan buna gümüş askı çok yakışır. Gümüş bir askı takarsınız, zincir. Öyle de omuz çantası olarak kullanabilirsiniz. Tekrar anlatmam gerekirse dikdörtgen bir taban yaptık ve bu tabanın anlatımını bir önceki videoda yapmıştım. Bu çantayı da bir önceki videoda zaten göstermiştim. Sizin için bursu taktım, nasıl taktım göstermek için 6 sıra ördüğüm yeri söktüm ve tekrar ördüm ve bursumu yerleştirdim. Bursu açmak çok kolay. İstiyorsanız yan taraflarından askı takabilirsiniz. Kol çantası olarak da kullanabilirsiniz. Dikdörtgen tavandan sonra tek örerek hepsine tek batarak yükselttim. Kenarlardan orta kısmını belirledim. İki tarafta da eşit sayıda sık iğnem var. Bu tarafta da 59 sık iğnem var. Bu tarafta da 59 sık iğnem var. Bursu kavrayacak kadar 5-6 sıra ördüm. Bu sizin ipinizin inceliğine, kalınlığına göre değişir. Siz de örün, bakın böyle çevreliyor mu bursunuzu, ondan sonra bitirip kaydırmalarla birleştirmeye geçebilirsiniz. Bu videoda sadece bursu nasıl takıyorum onu göstermek istedim. Yaz zamanı tam kullanmalık zamanında böyle size göstermek istedim. Sonrasında zaten böyle hazır yaptığım çantalar var. Tekrar bursu nasıl taktığımı, belki farklı tekniklerle nasıl taktığımı size göstereceğim. Önceki videoda da söylediğim gibi taşınma aşamasındayız ama bu dönemde özellikle satılacak ya da kullanılacak eşyaları, örgüleri göstermek istiyorum. Satış yapmak istiyorsanız öncelikle istediğiniz bir bankaya başvurun. Ben telefon üzerinden yapmıştım. Siz istiyorsanız yüz yüze de yapabilirsiniz. Başvuruyorsunuz, banka kartı çıkartıyorsunuz. Onlar size haber veriyor banka kartınız çıktı diye. Gidiyorsunuz. Sonrasında o banka kartı hesabıyla satış uygulamalarına giriyorsunuz ve oraya kartınızın bilgilerini giriyorsunuz. Sonrasında ürünlerinizi ekliyorsunuz ve satış yapmaya başlıyorsunuz. Mesela bu çantada ipi ne kadar kullandınız, bursu kaça aldınız, kaç günde ördünüz, ona göre fiyatlandırma yapabilirsiniz. Özellikle yeni başlayacaksanız şunu da söylemek istiyorum. Zaten satış uygulamalarında ya da yüz yüze sizin yeni başladığınızı anlıyorlar. Bazı insanlar çok fazla indirim istiyorlar. Özellikle de sizin yaptığınız işi küçük görerek ya da bunda ne var diyerek indirim istiyorlar. Siz en başta şeye düşmeyin. Olur demeyin. Siz emeğinizin karşılığını alın. Sizden bunu mesela 5 liraya alıyorlar. Yurt dışına euro olarak satıyorlar. Daha fazla kazanıyorlar. Ya da kendi mağazalarında daha fazla fiyata satıyorlar. Ya sizin emeğinizin karşılığını hiçbir zaman alamamış oluyorsunuz. Zaten özellikle kağıt iplerde çok indirim yapmayın. Emeğinizin karşılığını almadan satış uygulamalarında kimsenin teklifini kabul etmeyin. Yeni başlıyorsanız özellikle söylemek istiyorum. Çünkü benim de yaptığım hatalardan biriydi. Çok üzülüyorsunuz, zor süreçler geçiriyorsunuz. Ama kendinizi ve emeğinizi korumayı öğrenin. Instagram'da da dediğim gibi beraber örelim, beraber kazanalım. İstediğiniz örgüleri yapabilirsiniz. Ben satış yapacağınız şeyleri zaten anlatıyorum. Bunun satışını şöyle yapabilirsiniz. İşte bunun kenarından bir tane kart bağlarsınız. Güzel günlerde kullanın kartları var. Ya da başka kartlar var. Beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim gibi. Onları da bağlarsınız.
Böyle güzel jestlerle insanları da mutlu etmiş olursunuz. Kargo süreçlerini takip ederseniz kargo size geldi mi, memnun kaldınız mı dersiniz. Geri dönüşlerini alırsınız. Böyle böyle inşallah siz de yaptığınız işte ilerlersiniz. Satış yapmayacaksanız da kendinize ördüğünüz bir çantada sizi zaten mutlu edecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.